Bugün bir lideri tanıyacaksın. Ama sadece tahtını değil, karakterini de öğreneceksin. Hazreti Süleyman. Tarihte çok az lider, hem peygamber, hem kral, hem de bir adalet sembolü olarak anılır. Hazreti Süleyman bu nadir istisnalardan biridir. Milattan önce 10. yüzyılda İsrail Krallığı'nın başında olan Süleyman, hem Tevrat'ta hem Kur'an'da bilgeliğiyle yüceltilir. Onun hükümdarlığı yalnızca fiziksel topraklarda değil, insanlığın kalplerinde de hüküm sürmüştür. En bilinen hikayesi iki kadın ve bir bebek arasındaki ihtilaftır. Kadınlar aynı çocuğun kendi bebekleri olduğunu iddia ederler. Süleyman çocuğu ortadan ikiye böldürmeyi teklif ettiğinde gerçek anne kendini belli eder. Bu sadece bir anneye değil, adalete verilen değerin büyük bir göstergesidir. Süleyman'ın yönetim anlayışı o dönemin krallarına kıyasla benzersizdi. Zenginliğiyle tanınmasına rağmen lüks yaşantısıyla değil, bilgeliğiyle yönetiminin temelini kurmuştur. Kararlarını vahiy, akıl ve halkın inançlarına göre dengelemiştir. Hayvanlarla, rüzgarla, hatta cinlerle bile konuşabildiği anlatılır. Ama onu en farklı kılan şey, insanlar arasındaki dengeyi sağlamasıdır. İnşa ettirdiği Kudüs Tapınağı kadar, kurduğu adalet sistemi de nesiller boyunca konuşulmuştur. Bugün bile Hazreti Süleyman'ın hikmeti denildiğinde, kastedilen yalnızca bir insan değil, insanlık onurunu önceleyen bir yönetim anlayışıdır. Ashoka. Bir hükümdar savaştan sonra gözyaşı dökerse, belki de asıl fethettiği kendi kalbidir. Asoka tarihin en sıradışı dönüşümünü yaşayan imparatorlardan biriydi. Milattan önce 3. yüzyılda Hindistan'da hüküm süren Maurya İmparatoru Asoka, tahta geçtiğinde acımasız ve saldırgandı. Fakat Kalinga Savaşı her şeyi değiştirdi. Binlerce insanın ölümü, yüz binlerin sürgünü. Kazanmıştı belki ama içindeki savaşı kaybetmişti. O günlerde aldığı bir karar tarih yazdı. Savaşı bıraktı. Din, dil, ırk gözetmeden herkese eşit davranacağına yemin etti. Budizme yöneldi ve ahlaki öğretileri devlet felsefesine dönüştürdü. Asoka'nın ülkesinde hayvanlara kötü davranmak yasaktı. Halktan alınan vergiyle hastaneler açılırdı. Doğru davranış kavramını hukukun temeline koymuştu. Onun emirleri taş sütunlara kazındı ve uzak diyarlara gönderildi. Ben hükümdarım ama halkımın hizmetkarıyım diyordu. Asoka tarihte nadiren görülen bir şey yaptı. Gücü bırakmadı ama gücün yönünü değiştirdi. Ve geride bıraktığı miras hala milyonlarca insanı etkiliyor. Marcus Aurelius. Bir imparator gece savaş kampında mum ışığında günlük tutuyorsa onu diğerlerinden ayıran şey sadece kılıcı değil, aynı zamanda kalemidir. Marcus Aurelius Roma'nın filozof imparatoruydu. Milattan sonra 2. yüzyılda Roma tahtına çıkan Marcus sadece bir yönetici değil, aynı zamanda bir düşünürdü. Onun zamanında Roma Germen istilaları ve veba salgınlarıyla sarsılıyordu. Fakat Marcus kaosun ortasında iç disiplinin peşindeydi. Stoacı felsefeyi benimsedi. Gücün değil, erdemin değerli olduğunu savundu. Bir insan başına ne gelirse gelsin kendi tavrıyla asil kalabilir diyordu. Kararlarını halkın refahı ve doğanın düzeni üzerinden verdi. Adaleti sadece yasayla değil vicdanla şekillendirdi. En çok bilinen eseri Kendime Düşünceler adlı not defteridir. Bu eser aslında hiç yayımlanmak için yazılmadı. O sadece kendine sesleniyordu. Bu yüzden sözleri içtendi, yönetimi ise dengeliydi. Marcus Aurelius'un gücü gösterişte değil, sadelikte gizliydi. Roma'nın mermer saraylarında değil, çadırların içinden bile yankılanan bir akıl kalmıştı geriye. Hazreti Ömer. Adalet mülkün temelidir sözünü tarihe yazdıran bir lider varsa o Hazreti Ömer'dir. Güçlüdür ama gücünü halkının iyiliği için eğmiştir. Milattan sonra 634 yılında 2. halife olarak göreve geldi.
Onun döneminde İslam devleti büyük bir coğrafyaya yayıldı. İran'dan Mısır'a, Kudüs'ten Şam'a. Ama onun asıl büyüklüğü fethettiği topraklarda değil, kurduğu sistemdeydi. Hazreti Ömer kendini halkının efendisi değil, hizmetkarı olarak görüyordu. Geceleri kılık değiştirip sokakları gezer, aç kalan çocukların, yanan ocakların derdine ortak olurdu. Bir Yahudi ile mahkemelik olduğunda kadının önüne onunla birlikte çıkar, üstünlüğünü kullanmazdı. Devlet kasasına dokunmadan yaşar, maaşını alan ilk yönetici olur. Yetimlerin haklarını gözetir, kamu mallarına en küçük zarar gelmemesi için titizlik gösterirdi. Kadınlara, çocuklara, azınlıklara yönelik yasal düzenlemeleriyle zamanının çok ötesindeydi. Ve bir gün camide suikaste uğradığında bile katilinin ailesine dokunulmasını yasakladı. Hazreti Ömer'in adaleti sadece yaşarken değil, vefatından sonra bile kuşaklarca örnek alındı. Çünkü gerçek adalet saltanatla değil, sorumlulukla taşınırdı. Selahaddin Eyyubi, bir komutan düşün, düşmanlarının bile saygı duyduğu, merhametiyle anıldığı bir lider. Selahaddin Eyyubi sadece Kudüs'ü değil, kalpleri de fetheden bir hükümdardı. 12. yüzyılda Eyyubi devletinin kurucusu olan Selahaddin, Haçlı seferlerinin en çetin döneminde Müslümanların liderliğini üstlendi. 1187 yılında Kudüs'ü Haçlılardan geri aldı. Ancak bu fethi tarihte nadir görülür bir şekilde gerçekleşti. Ne katliam yaptı, ne halkı sürdü, ne de intikam aldı. Hristiyan kadınlara ve çocuklara koruma sağladı. Esirlerin çoğunu serbest bıraktı, kutsal mekanlarına dokunmadı. Askeri zaferlerinin yanı sıra hastaneler, medreseler ve adalet kurumları kurdu. Kardeşlik, ahlak ve tevazu onun yönetim anlayışının temeliydi. Batılı kaynaklarda bile şövalyeliğin vücut bulmuş hali olarak tanımlandı. 1. Richard gibi rakipleri bile onun dürüstlüğünü ve merhametini övdü. Selahaddin savaşı kazansa da kibri yenildi. Çünkü onun için fetih toprakla değil, karakterle başlardı. Orta Çağ karanlığında bir kral vardı. Kılıçla değil, kitapla da savaşan. Alfred the Great, İngiltere tarihine adını bilgelikle kazıdı. 849 yılında doğan Alfred, Wessex krallığının başına geçtiğinde İngiltere, Viking saldırılarıyla sarsılıyordu. Fakat Alfred sadece savaşçı değil, aynı zamanda bir reformcuydu. Ülkesini savundu ama savaşı kalıcı barışla taşlandırdı. Eğitim sistemini yeniden kurdu. Din adamlarını ve yöneticileri okuma yazma öğrenmeye zorunlu kıldı. Latince metinleri İngilizceye çevirtti. Böylece halk bilgiye ulaşabildi. Yasaları sadeleştirdi, adalet sistemini genişletti. Hırsızlık, şiddet ve yolsuzluk karşısında sert ama ölçülü cezalar getirdi. Kral olmak hükmetmek değil, halkına hizmet etmektir anlayışıyla hareket etti. Sarayından çok okullarla ve adaletle ilgilendi. Alfred sadece krallığını değil, bir ulusun kimliğini inşa etti. Onun sayesinde İngiliz kavramı ilk kez ortak bir çatı altında birleşti. Bugün hala İngiltere'nin kurucu kralı olarak anılır. Çünkü bazı liderler sadece sınır değil, bilinç çizer. Fatih Sultan Mehmet. Bir çağ kapatıp bir çağ açan adam. Onun büyüklüğü sadece fetihle değil, adaletle ölçüldü. Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı'nın kurucu zihniyetini yeniden tanımladı. 1451 yılında ikinci kez tahta geçtiğinde henüz 19 yaşındaydı. Sadece İstanbul'u değil, bir imparatorluk vizyonunu da fethetti. 1453'te İstanbul'u aldığında şehri yağmalatmadı. Kiliselere, sinagoglara, manastırlara dokunulmasını yasakladı. Herkes kendi inancında serbesttir diyerek dönemin çok ilerisinde bir anlayışla hareket etti. Adalet sistemi onun döneminde kurumsallaştı. Kadıların kararları padişah emirlerinden bile üstün sayıldı. Hatta bir Yahudi vatandaşla davalık olduğunda kadı onun aleyhine karar verdi. Fatih bu kararı sorgulamadı, saygı gösterdi. Medreseleri, bilim insanlarını, sanatkarları destekledi. Hukukun üstünlüğü onun temel ilkesi haline geldi. Osmanlı'nın çok uluslu yapısında herkesin bir yeri vardı ve o yer zulümle değil, düzenle korundu. Fatih'in adı sadece savaş meydanlarında değil, mahkeme kayıtlarında da büyüktür. Çünkü gerçek bir fatih önce içindeki adaleti keşfeder.
Güç gelip geçer, zafer unutulur. Ama adalet ya hatırlanır ya da yokluğu 100 yıl konuşulur. Sadece kimin yönettiğine değil, nasıl yönettiğine bak. Çünkü tarih isimleri değil, bıraktığı izleri yazar.